Merhaba ve hoş geldin. Bugün senin için 17. yüzyıl Diyarbakır'ına bir yolculuk yapıyoruz. Ama öyle sıradan bir yolculuk değil. Evet, Büyük Seyyah Evliya Çelebi'nin gözünden bakacağız. Kaynağımız da Profesör Doktor Ejder Okumuş'un bu konudaki kapsamlı çalışması. Aynen öyle. Amacımız da Evliya'nın anlattıklarından yola çıkarak o dönemin Diyarbakır'ını, hani sosyal hayatını, kültürünü, ekonomisini en canlı detaylarıyla sana aktarmak. Ve Evliya daha girer girmez şehre arz-ı mukaddese diyor, yani kutsal toprak. Bu bile başlı başına ilginç. Kesinlikle. Bir de o Diyar-ı Bikr yani kız şehri efsanesi var değil mi? Şehrin adının kökeniyle ilgili. Hazreti Yunus ve şehri kuran bir melikeye dayandırıyor. Şehrin kimliğine dair ilk ipucunu veriyor sanki, yani böyle mistik bir başlangıç. Evet, mistik ama sadece o değil. Aynı zamanda Osmanlı için çok önemli bir eyalet merkezi. Seyahatnamede de bu görülüyor. Tabii. Ticari, kültürel, sosyal açıdan çok canlı, farklı grupların bir arada yaşadığı bir yer olarak çiziyor portreyi. Sünniler var, Ermeniler var. Başka kimler var? Yani demografik yapı nasıl? Evliya diyor ki, halkın çoğunluğu Kürt, Türkmen, Arap, Acem. Raya dediği kesim, yani gayrimüslim tebaa ise Ermeniler. Bu da şehirde konuşulan dilleri çeşitlendirmiş tabii. Hangi diller mesela? Kürtçe, Türkçe, Arapça, Acemce ve Ermenice. Tam bir diller mozaiği yani. Vay canına. Peki bu çeşitlilik insanlara nasıl yansımış? Evliya'nın o meşhur iklim karakter bağlantıları var ya. Evet. Diyarbakır insanı için zeki, neşeli, şakacı, hatta cesur ve misafirperver diyor. İklimin etkisi herhalde. Bir de yaşlıların uzun ömürlü olmasına dikkat çekiyor. Bugün bize biraz garip gelse de o dönemin bakış açısı işte. Aynen. Kadınlara gelince onların durumu biraz farklı. Çok namuslu ve kapalı bir hayat sürdüklerini vurguluyor Evliya. Yani çarşıya pazara pek çıkmıyorlar mı? Pek çıkmıyorlar. Hatta şehirdeki 146 özel ev hamamı sayısı da bunu gösteriyor sanki. Hani kamusal alandan ne kadar çekildiklerinin bir işareti gibi. İlginç bir detay bu sayı. Giyimleri nasıldı peki? Kadınlar beyaz çarşaf giyiyor, yüzlerinde kıl nikap, başlarında altın ya da gümüş takkeler. Erkeklerde ise durum statüye göre değişiyor. Samurküler, ipekli kumaşlar, çuha giysiler. Anladım. Bir de lakap takma geleneği varmış galiba. Halkın şakacı yapısına bağlıyor bunu. Evet. Hatta o dönemin Diyarbakır ağzından örnekler de veriyor. Çok hoş. Mığrap çağı gibi, pürçihliği gibi, menim kimi. Haha, evet. Kulağa hoş geliyor. Peki sosyal hayat sadece ev ve çarşı mı? Eğlence yok mu? Olmaz mı? Dicle Nehri kenarı, yani Şat dedikleri yer var. Orası tam 7 ay boyunca bir dinlenme ve eğlence alanıymış. Ne yapıyorlarmış orada? Ailece çadırlar kuruluyor, bostanlar ekiliyor, o meşhur Diyarbakır kavunu yetiştiriliyor, müzik yani saz söz, yeme içme meclisleri bayağı canlı, Şehrin o kapalı yapısıyla tezat gibi duruyor biraz. değil mi? Hatta zanaatkarlar bile iş bitince soluğu orada alıyormuş. Zanaatkar demişken ekonomi nasıldı? Tarım dışında. Ekonomi de güçlü, bereketli topraklar zaten var, o meşhur kavun. Ama el sanatları da çok gelişmiş. Kılıç bıçak yapımı, kuyumculuk, dokumacılık, bir de sahtiyan diyorlar, işlenmiş keçi derisi. Hı. Ve çok ilginç bir detay, Evliya demircilerin, hallaçların, kazancıların müzikle çalıştığını anlatıyor. Ritmik bir üretim yani. Ne kadar güzel. Ticaret peki? Ticaret de canlı, Hasanpaşa Pazarı, Bedesten gibi merkezler var. Hatta şehir kendi adına para basabiliyor, bu da ekonomik gücünü gösteriyor. Yönetim yapısı nasıl peki? Sadece Osmanlı valisi mi var? Vezirlik seviyesinde bir eyalet. Ama bazı sancaklar Kürt beylerine yurtluk ocaklık olarak verilmiş. Yani babadan oğula geçen, bir nevi özerk bir statü. Bölgeye özgü bir durum bu. Anladım. Hukuk sistemi? 500 akçelik bir mollalık, yani kadılık makamı var. Hanefi Şeyhülislam'ı var. Ama halkın çoğu Şafii olduğu için Şafii müftüsünün etkisi çok büyük. Bu da önemli bir ayrıntı. Evet. Bir de Nakibül Eşraf var tabii. Peygamber soyundan gelenlerin işleriyle ilgilenen görevli. Şehrin kendisine dönersek, mimari nasıl? O meşhur surlar. O surlar muazzam. Simsiyah, sağlam taşlardan. Evliya adımlarını bile saymış. 11-14 bin adım arası diyor.
4 büyük kapısı var. Dağ Kapısı, Rum Kapısı. İç Kale, Paşa Sarayı, Ulu Camii de çok önemli herhalde. Kesinlikle. Ulu Camii şehrin kalbi gibi. Çok eski, mimarisi etkileyici. Kiliseden çevrilme ihtimali konuşuluyor. İçinde Şafii bölümü de var. Avlusu. Diğer camiler, medreselerde cabası. Özel saraylar ve ev hamamlarından bahsetmiştik. Sayıları dikkat çekiciydi. Evet, 75 özel saray, 146 ev hamamı. Zenginliği gösteriyor, hanlar, kervansaraylar da var tabii. Ticaretin canlılığına işaret ediyor. Dini hayata biraz daha yakından bakalım mı? Şafii mezhebinin baskın olduğunu söyledin. Başka ne var? Hacegan ve Gülşeni gibi tarikatlar yaygın. Bir de şehrin kuruluşuyla ilgili o Hazreti Yunus efsanesi var ya, o da dini kimliği güçlendiriyor. Evet. Kutsal sayılan yerler de vardır mutlaka. Var tabii. Mesela Aynı Balıklı, yani Balıklı Pınar. Balıkları kutsal sayılıyor, avlamak yasak. Hatta Evliya ilginç inanışlar aktarıyor. Balıkların savaşa katıldığına, yaralanıp öldüğüne dair. Gerçekten mi? Vay canına. Suyu da şifalıymış galiba. Evet, öyle inanılıyor. Bir de Hamravat suyu var ki Evliya çok övüyor. Çok lezzetli, hafif bir su. Padişahlara hediye olarak gönderilecek kadar değerli. Sahabe kabirleri falan da var mıydı? Var. Halid bin Velid'in oğlunun kabri gibi önemli ziyaret yerleri, türbeler. Şehrin manevi atmosferini tamamlıyor bunlar. Harika. Özetlersek, Evliya Çelebi bize 17. yüzyıl Diyarbakır'ını inanılmaz canlı detaylarla resmediyor. Sosyal, kültürel, ekonomik olarak çok hareketli, kendine özgü gelenekleri, inançları, mimarisiyle capcanlı bir Osmanlı şehri. Kesinlikle öyle. Hem gündelik hayatın o neşesi detayları hem de şehrin o köklü tarihi, dini atmosferi iç içe geçmiş seyahatnamede. Sadece bir gezi notu değil, adeta bir dönemin ruhunu yansıtan bir ayna gibi. Çok güzel ifade ettin. Peki bu zengin tablodan sonra dinleyicimizi şöyle bir düşünceyle baş başa bırakalım mı? Evliya Çelebi'nin sık sık yaptığı bir şey var. Bir yerin iklimi, suyu, coğrafyasıyla orada yaşayan insanların karakteri, sağlığı, hatta yetenekleri arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Evet, o bağlantı hep var Evliya'da. Sence bir coğrafyanın fiziki özellikleri insan ruhunu ve bir toplumun dokusunu gerçekten ne ölçüde şekillendirir? Bu 17. yüzyıl gözlemleri bugünün dünyasında bize acaba ne fısıldıyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer.